Sizin de söylediğiniz gibi adım İsmail Örengil. İstanbul 1942 doğumluyum. Doğduğum yerim İstanbul Aksaray Çıngıraklı Bostan Sokak. Yani sizin anlayacağınız uzun lafın kısası doğma büyüme İstanbullu ve Aksaraylıyım. Ailem Gümülcine'den, Balkanlardan Türkiye'ye gelmiş bir aile. Anne tarafım Yunanistan'a Balkan Harbi'nde göç etmiş bir Müslüman aile. Çünkü o yıllarda annemin babası Eğridere'de müftülük görevini yürütmekte ve Bulgarlardan ağır zulüm görmesi üzerine Yunanistan'ın daha serbest, daha liberal bir yer olarak bilinmesiyle kalkıyorlar Yunanistan'a göç ediyorlar. Yunanistan'da bir süre hayatlarına devam ediyorlar. Bu arada Yunanların da Türkler üzerindeki baskısı artınca Türkiye'ye göç etmek mecburiyetinde kalıyorlar ve Bursa'ya yerleşiyorlar. Baba tarafıma gelince, babam Gümülcine doğumlu, Gümülcine'de büyümüş. 17 yaşına kadar Gümülcine'de yaşamış. 17 yaşına gelince ben Yunan'a askerlik yapmam diyerek Dede Ağaç'tan Meriç'e atlayarak Türkiye'ye göç ediyor ve İstanbul'a yerleşiyor. Zor bir hayatın ardından işte bugünkü hayatı kuruyor. Ama babamın evveliyatına bakacak olursanız, babamın aile tarafı da Yunanistan'a yani Gümülcine'ye Orta Anadolu'dan göç etmişler. Yani Orta Anadolu'dan o tarihte göç götüren bölgeler Konya, Niğde, Nevşehir, Kayseri o civardan gidiyorlar. Ve bu gönderilen ailelerin çoğu da Osmanlı'ya karşı ayaklanan ailelerden, ona karşı isyan eden ailelerden. Yani baba tarafım herhalde isyankar bir aileydi. O nedenle Gümülcine'ye gitmişler. Biz 3 kardeşiz. İkisi kız kardeşim. Bir tanesi rahmetli oldu. Şu anda bir kardeşim hayatta. Benim küçüğüm ailenin en büyüğü. Şu anda ailenin en büyüğü olarak da ben bulunuyorum. Kız kardeşim İstanbul'da yaşıyor. O da bir tarih öğretmeniydi, emekli oldu. En son Atatürk Lisesi'nin tarih öğretmeniydi. Rahmetli olan kardeşim Coğrafya Fakültesinden mezundu. İSKİ'de belli idari görevlerde olduktan sonra işte o da ebedi yolculuğa çıktı. Babam 17 yaşında Türkiye'ye atılınca burada kendi kendini yetiştirmiş, iyi bir entelektüeldi. Muhtelif işler yaptıktan sonra esnaf olarak ticaret hayatını devam ettirdi. Annem ev kadınıydı. Bizlerle uğraşmaktan zaten kendisine uğraşmaya vakit bulamamıştı. Çok güzel yemekler yapardı annem. Biz onu her zaman rahmetle, sevgiyle yad ederiz. Hatta benim eşim de ondan öğrendikleriyle hareket eden, onun öğrendiklerini yansıtan bir yapıya sahipti. Eşim öğretmendi. Şu anda onu gönderdik. Aramızda değil. İyi bir öğretmen, iyi bir eğitimciydi. Ülkesini çok seven, aşırı derece kadar milliyetçi bir duygulara sahip bir kadındı. Düzgün çok sevecen bir insandı. Ben gerçekten herkese şey diyorum, Ayfer'i tanımanız gerekirdi diye. Çok dürüsttü ve herkes ona yani niye bu kadar cetvel gibisin Ayfer Hanım derdi. Yapım bu diye cevap verirdi. Onun hakkında söyleyecek çok şey var ama herhalde konumuz olmaz. Onun için böyle geçelim. Onu da burada her zaman olduğu gibi sevgiyle yad ediyorum. İki çocuğum var. Biri kızım, bir oğlum var. Kızım mimar, oğlum elektronik ve haberleşme mühendisi. Biri Mimar Sinan Üniversitesi'nden mezun, öteki Yıldız Üniversitesi'nden. Şu anda kızımdan bir torunum var, oğlumdan torunum yok. O da dış ticaretle meşgul oluyor. Kızım şu anda torunuma bakmakla meşgul. Fatih'teki çocukluğumun geçtiği yerlerden bahsetmek çok zor ve çok zaman alır. Bir defa eski Aksaray'ı bir tanımlayalım isterseniz.
Aksaray'ın tanımlanmasına Aksaray Meydanı ile başlayalım. Aksaray Meydanı'nda Aksaray'a ismini vermiş, o günkü tabir, bugünkü tabirle markalaşmış, o günkü tabirle bilinen dükkanlar vardı. Mesela bunlardan bir tanesi Aksaray'da meşhur bir turşucu Ziya vardı. Turşucu Ziya, Aksaray'da bütün ailelerin bildiği, kış aylarında dükkanında kuyruk olduğu, çok nefis ürünleri olan bir turşucuydu. Biz çocukluğumuzda elimize geçen 5 kuruşta ondan turşu suyu içmeye giderdik. Ve ilk önce diğer adı da Turşucu Ziya'nın Kör Ziya'ydı. Kör Ziya denmesinin çok ileri derecede miyoptu. Aldığı parayı gözüne yaklaştırarak tanıyacak kadar şeydi. O gözüne yaklaştırıp parayı almadan, kasaya koymadan turşu suyunu vermezdi. Bu bizim o dönem yaşayan bütün çocuklar tarafından biliniyor. Ziya amca al parayı bak işte turşu suyunu ver diye şey yapardı. Yine Aksaray'da meşhur bir Şekerci Sokağı vardır. Duymuşsunuzdur. Şekerci Sokağı İstanbul'un kültürüne ve Aksaray'ın kültürüne girmiş bir sokaktır. Yaşantısıyla, işte sanatçısıyla, esnafıyla bilinen bir sokak. Aksaray Meydanı'nın önemli dükkanlarının 2 tane eczanesi vardı. Bunlardan bir tanesi Ziya Nuri Eczanesi, diğeri de Ethem Pertev Eczanesi. Bu eczacı, 2 tane eczacı son derece entelektüel, son derece bilgili ve herkesin sırrını taşıyan tipte insanlardı. Mesela doktora gidemeyen insanların derdini paylaştığı, ondan derman beklediği insanlardı bunlar. Bir kadın veya erkek gider, işte Ziya Bey'e veyahut da Ethem Pertev'in kendisine derdini anlatır. Ve o tarihte bugünkü gibi ilaçlar raftan alıp verilmezdi. Laboratuvarda öğütülerek, yapılarak, karıştırılarak yapılan ürünlerdi. Çok güzel formüllerle ilaçları hazırlar, verirler. Ve bunlar da son derece bilgili insanlar. Ne kadar bilgililer biliyor musunuz? Bu rahmetli annemden anlatılan bir alıntıdır. 2 veya 3 yaşındayken bir gece çok ateşleniyorum. Rahmetli babam bir doktor getiriyor eve. Gelen doktor çocuk doktoru değil. Bana bir ilaç veriyor. Diyor ki bunu hemen yaptırın diyor. Bunu verin diyor. Ve Yenikapı'ya giderken Sargın Eczanesi vardı. Sargın Eczanesi o da o bölgenin bilinen, aranan eczanelerden bir tanesi. Babam kapıyı çalıyor. Eczaneler, nöbetçi eczaneler kepenkleri indirirler, içeride beklerlerdi. Ancak çaldığınız zaman, reçete geldiği zaman, hatta bazı eczanelerin kepengi üzerine ufak pencere vardı. Reçeteler oradan uzatılıp oradan alışveriş yapılırdı. Açıyor eczacı, nöbetçi eczacı, nöbetçi Sargın'mış o gün. Götürüyor, bakıyor. Babam diyor ki, ya sorma diyor, bizim diyor çocuk diyor hastalandı diyor. Doktor da bunu verdi diyor, alayım da hemen götüreyim diyor. Eczacı diyor, bir dakika diyor. Kim hastalandı? Çocuk hastalandı. Ben bu ilacı veremem diyor, yapamam diyor. Bu çocuğa verilmez diyor. Babam diyor, yapamam diyor, bu çocuk öldürür çocuğu diyor. Öyle mi diyor babam, ama ne yapacağız diyor. Annesi diyor, şimdi perişan olacak, eve gidince boş gidiyor, ne yapalım? Başka bir şey yapalım diyor. Ben bir şişeye diyor su yapayım diyor. Dersin ki diyor, bunu çalkalayıp içirecekmişiz dersin diyor. Bunlar gider, yarın sabah doktora götürün çocuğu. Çocuk doktoruna götürün diyor. Ve o eczacının vermiş olduğu solüsyonla geliyor eve. Diyor ki eczacının verdiği ilaç bu. Bana veriyorlar. Ve ben ölmeden bugüne kadar geliyorum. Eğer o doktorun yazmış olduğu reçeteyi uygulamış olsalar da herhalde bugün bu söyleşiyi yapamamış olacaktı sizinle. Bunu da bir hatıra olarak anlatmak isterim yani. Çocukluğumuzda vakit geçirdiğimiz yerler, bir defa her şeyden şu var, mahalle aralarında o kadar boş arsalar vardı ki her boş arsa bizim top sahamız, futbolumuz olurdu. Eğer o bulunduğumuz arsada ip gelecek bir şey varsa ip gerek voleybol da oynardık. Bir de çocukların oyunları İstanbul'da hala öyle midir bilmiyorum. Mevsimlikti. Her mevsim oynanan oyun farklıydı. Mesela bir dönem vardır. Sokakta çocuklar misket oynarlar.
Bir dönem vardır, uçurtma şeyi başlar, günü başlar. Bu genellikle ilkbahar dönemidir. Bir dönem vardır, çelik çomak oynanır. Yaz aylarında bu daha farklıdır. Çünkü yaz aylarında sıcakta pek oyun oynanmazdı. Çünkü çok sıcak, güneş bizi rahatsız eder. Akşam saatlerine kadar bir yerde beklenir. Beklenilen genellikle bir evin kapısının önündeki merdivenin üzerindeki basamaklardı. Orada oturulur. İşte o günkü resimli dergilerden Pecos Bill'di, Tom Mix'ti, Texas'tı. Onlar getirilir, dağıtılır. Onlar okunularak vakit geçirilir. Genelde öyle vakit geçerdi. Ama futbol da oynanırdı, voleybol da oynanırdı. Çember çevrilir. Çember çevirmek de bir hünerdir. Bilir misiniz? İşte duydunuz mu bilmiyorum. Çember çevrilirdi. Bir de en önemlisi de biraz zor olanı bisikleti olan çocuklar vardı. O bisikleti olan çocuklar bisikletini arkadaşlarıyla paylaşırlardı. Yani ben bineceğim değil, bir arkadaşına verip işte birisi o dolaşır, bir iki tur atar, sonra oyuna öteki biner. Herkes böyle bisiklete binme keyfini alırdı. Böyle bir paylaşma vardı. Bunu özellikle çok önemserim hala da, çok da benimserim de. Çok güzel bir şeymiş. Biz paylaşmayı öğrendik. Hatta ben şu kadarını size söyleyeyim. İkindi saatinde kimin kapısının önünde oturuyorsak o evde oturan teyzemiz, biz hepsine teyze derdik şeylerin. Bir ekmeğin üzerine yağ sürmüş veya salça sürmüş bir ekmeği bütün çocuklara verirdi. İkindi kahvaltısı şeklinde. Sahiplenmek vardı. O kadarını şunu da söyleyeyim. Benim rahmetli anam safra kesesi ameliyatı geçirdi. O zaman safra kesesi ameliyatı çok ağır bir ameliyat. Yani biz safra kesesi ameliyatında 20-25 gün hastanede yatıldığı dönemde biz annemin hastanede kaldığı süre içerisinde evde yalnız kaldık. Bizim mahallemize Rize kökenli bir komşumuz vardı. Rahmetli oldu tabii ki bunların hepsi. Sabiha Hanım teyze. 25 gün bize baktı. Çamaşırımız dahil, bizim yıkanmamız dahil her şeyimizi üstlendi bir anne gibi. Bizimle yani bize sahip çıktı. Böyle bir komşuluk vardı. Ben çocukluk deyince ilk önce yaşadığımız çocukluğu bilirdim. Hatta bunu şekillendirmek, anlatmak, buna misal vermek o kadar fazla ki bunlardan bir tanesini daha söyleyeyim uzatmadan. Mesela bir mahalledeki amcalardan bir tanesi, arkadaşımızın babası elinde paketlerden çarşıdan geliyorsa bütün çocuklar elindeki paketleri alır, eve getirirdi. Tabii eve geldiği zaman o eve getirenlerin de ödülü vardı. Mutlaka Hayriye Hanım teyze veya Huriye Hanım teyze birer şeker verirdi herkese. O da ödüllendirmeydi. Böyle bir sevgi, böyle bir paylaşma vardı. Bunları ben hiçbir zaman unutamam ve hala da biz bunlardan yaşarız. Çocukluğumuzdaki Aksaray, Çıngıraklı Bostan Sokak'taki evimiz bizim 2 katlı bir evdi. Zaten o sokakta bütün binalar hemen hemen ya kâgir, ya yarı ahşap, yarı kâgir tarzındaydı. Yüksek apartman denilen şey zaten Atatürk Bulvarı üzerinde görülürdü. İlk Aksaray'da apartmanlar Atatürk Bulvarı, Laleli ve Yenikapı'da görülmüştür. Yenikapı ana cadde üzerinde görülmüştür. Ara sokaklarındaki evlerin hepsi ahşap, kâgir evlerdir. Yarı ahşap, yarı kâgirdir. Mesela Sofulara giderseniz, Sofular Mahallesi'nde bir tane taş bina bulamazsınız. Hepsi tahta evlerdir, ahşap evlerdir, 2 katlıdır. Hatta öyle yaşantığı vardı ki öylerde katlar farklı aileler tarafından paylaşılır. Yani birisi evi kiraladığı zaman işte bu katı kiralardı. Aynı merdivenlerden çıkıp zaman zaman aynı banyoyu kullandıkları da var etti. Yani öyle bir şey vardı. Binaların yapısı o şekildeydi. Dolayısıyla 2 katlı bir evde yaşadık biz. Ev müstakildi, bize aitti. İlk girişinde bir o tabirle sofası ve bir oturma odası. Oturma odasında soba yanar, soba öteki evler odalarda olması zaten mümkün değil. Üst katlarda misafir ve yatak odalarından oluşur. Ama bunların hepsi anlattığım çok ufak ölçülerdeki odalar. Oda dediğiniz zaman devasa odalar falan değil. Soba yanar dedik. Soba yanar deyince bir de şimdi bir çıktı tabii. Neyle ısınırdınız diye bir soru geliyor. 2 tür ısınma şekli vardı.
Bunlardan bir tanesi odun sobasıyla, bir tanesi taş kömür sobasıyla. Taş kömür sobası kışın şiddetlendiği dönemlerde tercih edilen bir ısınma türüydü. Ve taş kömürü elde etmek, yani bu adı kok kömür, o zaman taş kömürü adıyla anılıyordu. Onu tevzi dağıtırdı ve tevzide karnesi olanlar ondan alma hakkına sahip olurdu. Ve odun da nereden satılırdı bilir misiniz? Bugün Yenikapı'da o sahilin olduğu yerler İstanbul'un, Aksaray'ın odun deposuydu. Odun depolarıydı. Genellikle İstanbul halkı, Aksaray halkı kışlık odununu yağmurlar kesildi, sıcaklar başladı, güneş tepeye çıktığı zaman alırdı ki odunlar kuru olsun diye. Odunlar herkesin evinin kapısının önüne at arabasıyla gelir, yıkılır. O odunların eve taşınması vardır. O taşınmasını kim yapar bilir misiniz? Mahallenin çocukları yapar. Bu çok önemlidir. Mahallenin çocukları onu gelir, o taşımayı çocuklar yaparlar. Yani o teyzeye, amcaya, o ev büyüklere elini sürmez. Elini sürmez. Bu bana göre çok çok önemlidir. Onun için bunu da burada belirtmekte yarar gördüm. Isınmak başlı başına bir güzellikti aynı zamanda. Kışlar yalnız sert geçerdi, onu da söyleyeyim. Tabii çevrede yüksek binalar olmayınca iklim şartları bugünkü gibi değil, daha şeydi. Yaşadığımız muhitteki görüntüler buydu. Faydalı olur diye anlatayım ben size bunları. Aşağı yukarı aynı durumdaydı. 2 veya 3 katlı. Hatta bazılarının o günkü tabirle sefer tası gibi tabiri kullanılırdı. Üst üste olunca odaların genellikle girişteki oturma odası olarak kullanılır. Yaz aylarında sofa denilen yerde yemek orada yenirdi. İlk yıllarda yer sofrası kurularak yemek yenirdi. Sonradan masalar evlere yerleşince masa etrafında toplanıp yemek yemeye başlanıldı. Dolayısıyla bütün sokaktaki, çevredeki evler aynı çizgide, aynı yapıda olurdu. Herkes kendi evine imkanlar nispetinde bakımlıydı. Bir de en önemlisi herkesin penceresinde çiçek vardı. Çiçek vardı. Mevsimine göre ve ahali çiçeğe para vermez. Birbirlerine verirdi. Mesela bir sardunya sizi de çok güzelse oradan 2 dal koparıp bana verirsiniz. Ben ondan veririm. Mevsimine göre mutlaka herkesin penceresinde, çünkü cumbalıydı pencereler. Orada o çiçekleri görmeniz mümkündü. Sokağa baktığınız zaman sokak hakikaten bugün resimlerde gördüğümüz o İtalya, İspanya sokakları gibi güzel evler vardı, güzel görüntüler vardı. Bugün bunları görememek beni gerçekten üzüyor. İlkokulu bahsederken özellikle vurgulamak istediğim şey şu. Ben 56. ilkokulda okudum. Şimdi 56. ilkokul nedir diye de bunu da herhalde açıklamak lazım. Büyük Atatürk o tarihte İstanbul'daki bütün okullara numara vermiş. Ki rakamı, sayıyı bilelim ne kadar okulumuz var diye. 1. ilkokul, 5. ilkokul, 3. ilkokul gibi numaralar var. Bizim okuduğumuz okulun numarası 56. 56. bizim okula kaydolduğumuz dönemde 56. ilkokul diye geçerdi ki orası Saraçhanebaşı İlkokulu. Saraçhane İlkokulu'nun adı 56. ilkokul. Mesela 54. ilkokul neresiydi? Fatih'teki taş mekteplerinden köşedeki okulu. Orası, numarayı yanlış hatırlayabilirim. Burada yanlış bir şey söylerim, özür dilerim onun için. Bunlar yani bütün okulların bir numarası vardı. 5. okul, 2. okul gibi. Saraçhanebaşı'nda okudum ilkokulu. 1'den 4. sınıfa kadar Saraçhanebaşı'ndaydık. Bizim şansımız bu. 4. sınıfa gelene kadar 3 tane öğretmen değiştirdik. İşte ilk öğretmenimiz, okuduğumuz öğretmen, adını hatırlıyorum, Sabahat Aloba diye bir harika bir İstanbul efendisi, müthiş bir cumhuriyet kadınıydı. İlk 1 ve 2 onda okuduk. 3. sınıfa gelince
Lamia Hanım, Lamia Övet diye bir öğretmenimiz vardı. Çok hanım, çok mükemmel bir kadındı. Hepsi, bunların hepsi anneydiler. Yani çocuklardan evlatları gibi uğraşırlardı. 4. sınıfa gelince Lamia Hanım, biz 3. sınıfta sonunda Lamia Hanım emekli oldu. Emekli olunca Muzaffer Hanım'dan okuduk. 4'ünü okuyunca onun rahatsızlığını o da görevi bıraktı. Sonra Necmiye öğretmen bizim öğretmenimiz oldu. Fakat biz 4. sınıfa geldiğimizde Oruç Gazi İlkokulu yeni yapılmıştı ve Oruç Gazi İlkokulu'na bizdeki 5. sınıfların bir kısmını sınıflar arasında kura çekerek şeye dağıttılar. Oruç Gazi Okulu'na gönderdiler. Biz Oruç Gazi İlkokulu'nun ilk mezunları olduk böylece. Hatta onun bir şeyi vardı. 1954 senesinde onu açan da dönemin İstanbul Valisi Fahrettin Kerim Gökay'dı. Gökay'dı. 1954'te açıldı. Hatta şeyi vardır, okulun bir de söylediğimiz marşı vardı. 954'te açıldı okulumuz. İzindeyiz Atatürk, bilgi dolu kafamız diye söylediğim bir şeyimiz vardı, marşımız vardı. İlkokulu orada okudum. Sonra orta ve diğer öğretmen için Vefa Lisesi'ne geçtikten sonra Başkaçek İlkokulu elektrik bölümünden mezun oldum. Elektromekanik uzmanı olarak hayatımı devam ettirdim. Bugünlere kadar bu şekilde gelmiş oldum. Komşularımızdan tabii ki bahsetmek çok büyük keyiftir. Ve ben bunlar bahsederken duygusallıktan belki de tamamlayamayabilirim. Çünkü onların hepsi bizim ailemizdi. Ailemizde. Yani iyilikte veya kötülükte, zor günümüzde her zaman için bir arada olduğumuz insanlardı bunlar. Her anlamda. Her şeyden önce bir de şey vardı. Bunu televizyonun olmadığı dönemleri düşünün. Akşamları birbirlerine insanların ev ziyaretleri vardı. Ama bu ev ziyaretleri bugünkü gibi böyle pastalı, kekli, çörekli ziyafetler zaten bir çay, bir kahveyle olan ziyaretlerdi. Hatta bazı ailelerin babalar kendi aralarında tavla oynarlar. Anneler bir tarafta sohbete devam eder. Tavla bitince sonra babalar da sohbete iştirak eder. Bu geç vakitlere böyle, özellikle kış gecelerinde yapılırdı. Bazı kış gecelerinde hep söylenir ama bu şey değil. Soba üzerinde kestane pişirilirdi. Veyahut mısır patlatılır. Bunlar dışarıdan alınan şeyler değildi. Herkesin yaptığı, birbirine ikram ettiği şeylerdi. Komşuluk ilişkilerini iki satırla anlatmak çok zor. Anlatmak değil, onu anlatırken yaşamak beni çok duygulandırıyor. Çok güzel günlermiş. Ben iyi ki o günleri yaşamışım diye düşünüyorum. İstanbul'da bütün bu güzellikler 1950'de İstanbul'un istimlakiyle, ki istimlakta Vatan Caddesi ve Millet Caddesi'nin açılmasıyla çok büyük darbe gördü. Çok komşu başka semtlere, uzak semtlere taşınmak zorunda kaldılar. Dolayısıyla onlardan hiçbir zaman irtibat kopmadı ama eskisi kadar sık görüşür durumda değildi. Kalanlar birbirleriyle yine aynı bağlarla devam ettiler. Benim çocukluğumda, daha doğrusu mahallemizde bugün hala görüştüğüm, Allah ömür versin. Mesela Melda vardır, çocukluk arkadaşım. Ayfer'ler onlar İstanbul Kız Lisesi'ne giderlerdi beraber. Hatta biz de kaçamak onların peşinden giderdik. Ne bileyim, İclal vardı mahallemizin kızlarından. Aynı zamanda mahallemizin kızları bizim himayemizde olan, bizim onları sevdiğimiz, kolladığımız, himaye ettiğimiz demeyeceğim. O laf biraz yanlış olur ama değerlendirdiğimiz insanlar, değer verdiğimiz insanlar. Biz onları farklı gözlerle görmezdik. Ben hala da Melda derim, İclal derim. Onlar hayatta olan kız arkadaşlarım benim. Mesela bir Abdülkadir Küşün vardır. Hürriyet Gazetesi'nde köşe yazarlığı falan yaptı bir ara. Sonra Mali İşler Koordinatörlüğü yaptı Fenerbahçe Kulübü'nde filan. Bilinen bir isim olduğu için isminden bahsettim. Sık sık kendisiyle görüşüyoruz. Hatta hemen hemen gün aşırı mutlaka bir kahve içmişliğimiz olur kendisiyle.
Hayatta kalanlardan görüşmeye devam ediyoruz ama eskilerin bir tabiri vardı bizim duyduğumuz. Şimdi onu biz kullanıyoruz. Biz eski olduk çünkü. Biz derlerdi kiraz beni gibi kaldık. Biz de artık kiraz beni gibiyiz. Azaldık yani. Mahallemizdeki komşuların dağılımına gelince kimin Sünni, kimin Alevi olduğunu biz bilmiyorduk. Kimin Ermeni, kimin Yahudi olduğunu, kimin Rum olduğunu bilmiyorduk. Bizim Yahudi komşularımız azdı ama Rum ve Ermeni fazlaydı. Onlar bizim gerçekten komşularımızdı. Yani bir Sabiha Hanım teyze bizim için neyse, bir Hripsima da teyze de bizim için aynı. Teyze derdik yani. Yadırgamazdık ona teyze derken. Bu benden değil, bu Hristiyandır diye bir ayrımımız asla ve asla olmamıştır ve olmadı da. Şu kadarını söyleyeyim. Mesela bizim dini bayramlarımızda annelerimiz bizi giydirip sokağa saldığında, sokağa bıraktığında onları da anneleri aynen bizim gibi bayramlık giydirip çıkartır. Biz birlikte bayram yerine giderdik. Birlikte bayram yerine giderdik. Bunun mükemmeliyetini düşünebiliyor musunuz? Bu bir insanlık. Ben hiçbir zaman için yanımdaki komşunun Alevi olduğunu ben inanın ki yıllar sonra öğrendim. Hiç ilgilenmedik. Bana ne? Bana ne? Yani biz onun insanlığıyla ilgileniyorduk. Komşuluğuyla ilgileniyorduk. Onlar da bizim onunla ilgileniyordu. Bu konuda yani anlatılacak şeyler beni çok duygulandırıyor. Yani fazla da bir şey söyleyemiyorum. Ama sorularınızı açarız isterseniz. Şimdi mahalle düğünler geçmişte sünnet düğünleri özellikle hemen hemen mahalledeki geniş bir mekanda yapılırdı. Veyahut da aynı yaşta olan birkaç çocuğu bir araya getirerek de sünnet düğünü yapılırdı. Böyle bir paylaşım vardı. Bu paylaşım sırasında burası çok önemli. Bunun altını da çizmek isterim. Gelen misafirlere bir ikram yapacaksınız düğün sahibi olarak ama siz bunu komşularınız bunu size bırakmazdı. Paylaşılır. Limonatayı biri yapar. Yani zaten pasta bilinmezdi. Evden ya kurabiye yapılırdı. Yani böyle gidip de pastanede çörek, börek vesaire almak her şey. Börek evden yapılırdı. İkram bunlar yapılır. Yani o düğünden sonra kalan telaşı beraber kaldırılır. Bulaşık beraber yıkanır. Yani hatta şu kadarını söyleyeyim. Sizin o ikram yapacak takımlarınız yoktur. Bardağınız, çarağınız yetmiyor. Mahalle toplanır, onları getirir. Bu şekilde dağıtılırdı. Biz bunu yaşadık. Sonradan salon düğünleri çıkmaya başladı. Salon düğünlerinde de bir depdebe yoktu öyle. Pasta, limonata. Bir de ekstradan likör ikram edilirdi. İlk önce akide şekeriyle likör verilir. Alan alır, almayan almaz. Yani hatta bizim bir şeyimiz var. Rahmetli Avni amcamız vardı. Mütedeyyin 5 vakit namazını kılan. Ondan sonra derdi ki akşam namazını kıldım, likör alabilirim. Bundan sonra likörü ondan sonra alırdı. Yani bunlar böyle yaşanmış şeylerdi. Pasta limonatadan oluşan düğün ikramları olurdu. Böyle kalkıp da ortaya bir gelin pastası gelecek. Büyük bir depdebe yemek verilecek. Adam başı şu kadar liraya çıkacak. Öyle bir şey yok. Bir salonun kirası. Salon dediğinizde zaten orada bir tane orkestra var. Bir davul, bir akordiyondan oluşan bir orkestra var. İnsanlar ondan da eğlenirler. Mutlu mesut yaşarlardı. Yani o döneme ait anlatılacak detaylarına girdiğiniz zaman çok şeyler yakarsın ama özü buydu yani. Bunu bu şekilde belirtirsek çok iyi şeyler anlatır diye düşünüyorum. Bayramlar bayram gibi geçerdi. Onu da söyleyeyim size. Bayramın esas tabii en büyük heyecanı, en büyük güzelliği bayramın birinci günü bayram namazından çıkış günüdür. Bayram namazı kılınır. Bayram namazından sonra caminin kapısında bütün mahallenin çoluğu, çocuğu, erkeği vesairesi orada bayramlaşır. Hatta caminin imamı, hocası onlar da komşu hepsi aynı yerde yaşanıyor. Bir şeyin içerisinde o tarihte en gözde olan şekerci Hacı Bekir'di. Hacı Bekir'den bir kutu şeker kapıda durur, birisi çocuklardan tutar. Çıkanlara birer tane şeker alarak bayramlaşılırdı. Bir defa bayramlaşma camide başlar.
Sonra eve gelinir, evde bir bayram sofrası kurulur. Herkes kendi imkanlarına göre bir kahvaltıdır. O kahvaltıya da özen gösterilir. Mesela ne yapılır? Her zaman peynir, zeytin sofrada olurken o gün bir börek yapılmıştır, bir kurabiye yapılmıştır. Sofra biraz daha kalabalıktır. Çevreden gelen eş dost vardır, yakınlar vardır. Yahut da bayram için gelmiş, uzaktan gelmiş olanlar olurdu. Mesela bir akrabanız diyelim ki Bursa'da yaşıyor yahut İzmit'te yaşıyor. Bayramı beraber geçirmek için size misafir geldi. Hep beraber oturulurdu. Bayramlaşma faslı başlardı. İlk önce bayram nereden başlar? Aile en büyüğüne gider. Genellikle hep beraber ailece gidilir belli şeylere. Mesela amca gibi, anneanne, babaanne, dayı gibi yerlere aile fertleri birlikte giderlerdi. Dolayısıyla bayramla hakikaten bayram gibi yaşar. Tabii bu bayramlaşma bittikten sonra çocukların bayram yeri şenliği olurdu. Bayram yeri şenliği İstanbul'un muhtelif yerlerinde, daha doğrusu Aksaray'ın muhtelif yerlerinde bayram yerleri kurulur. Bayram yeri dediğiniz bir atlı karınca, bir kayık salınacak. Ondan sonra ondan ibaretti. Bir de mahallede nakliye işini gören at arabaları süslenir. Çocuklar o arabayla sokak arasında işte ufak bir ücret karşılığında bayram arabasına binip mahalle arasında bayram turu atılır. Bu çok uzun zaman devam etti ve keyifliydi o geçerken o şey. En önemlisi nedir biliyor musunuz? Bayramlardan bahsederken kandillerden de bahsetmek lazım. Kandiller bir şeydi, şenlik gibi olurdu. Bir defa hemen hemen her evde bir çörek yahut da bir helva mutlaka kavrulur ve birbirlerine ikram verilirdi. Fakat mahalleye şenlik verilirse mahallenin çocuklarıydı. Kandili parasına çıkılırdı. Duydunuz mu bilmiyorum bana. Kandili parasına çıkılırdı. İki arkadaş birleşir. Böyle bir konserve kutusunun içerisinde bir tane mum yakılır. O konserve kutusu çivilerle böyle denilir ki mum yansın, oradan oksijen alsın diye. Orada kapı kapı dolaşılır. Kapı kapı dolaşırken tanıdıkları kapısına çalınır. Kapı çalınır. Onun bir de tekerlemesi vardır. Yağ parası, mum parası, akşam oldu kandil parası. Mutlaka boş çevrilmez. Ama 3 kuruş ama 5 kuruş. Mutlaka ve mutlaka o çocuklara boş çevrilmeden mutlaka şey yapılırdı. Şeye gelince, bayramlardan bahsedince milli bayramlardan da bahsetmek gerekir. Milli bayramlar gerçekten büyük bir coşkuyla kutlanırdı. Çok büyük bir coşkuyla ama yani herkes evine mutlaka bayrağını asar. Bayrak var. Bayrak asılmanın ötesinde kendi imkanlarına göre ampullerle, bir şeylerle evinin önünü aydınlatır. Yani bayram olduğunu, bir şey kutlandığını hissederdiniz. Bir de en önemlisi, çok önemliydi. Bayramdan bir gün önce, Arife günü, Kızılay Çocuk Esirgeme Kurumu, bir de Türk Hava Kurumu, Türk Hava Kurumu müştereken rozet çıkartırdı. Böyle kağıttan yapılmış rozetler, bir tane toplu iğne var. Onun bir tane demir sarı pirinçten yapılmış bir kumbarası, kumbara mühürlüdür. Birisi çocuğun bir tanesinin boynunda o kumbara asılır, bir tanesi de sepet içerisinde rozetleri tutar. Yolda geçmiş amcanın yakasına o rozetleri çaktığı zaman onun içerisine uygun gördüğü bir yardımı kutunun içerisine atar. Bayramdaki yardımlaşma, kutlama şenliklerden bir tanesi değil. Bana göre en önemlisiydi bu. En önemlisi bayramda o bir tane o rozette de şöyle tırtıllı çiçek tarzında bir şey. Ortasında zannedersem Kızılay'ın amblemi vardı galiba. Onu net hatırlayamıyorum ama böyle bir şeyle Kızılay'ın bir merkezden alır. Sonra o şey bittikten sonra o kumbara götürülür. Oraya teslim edilir. İçerisinde ne çıktıysa o oranın yardım sandığına aktarılırdı. Bu önemlidir. Bunu da söylemek isterim esasında. Evet, bayramları, bu söylemiş oldum, az önce söylemiş oldum. Milli bayramların içerisinde 2 tane bayram ilkokullarda çok coşkulu olurdu. Bir tanesi 23 Nisan'dır. 23 Nisan'da okullar arasında bir yarışma halindeydi.
Ve bu Cumhuriyet 23 Nisan Bayramı genellikle bizim Fatih semtinde Karagümrük'teki Vefa Stadı'nda kutlanırdı. Bütün okullar okuldan sıra halinde, halkın arasından, önde bayrak, okulun flaması olmak üzere eğer varsa, çünkü o tarihte bir de vardı 1950 yıllarda ilkokullarda Yavru Kurt diye bir izcilik teşkilatı vardı. Bunu duydunuz mu bilmiyorum. Yavru kurtlar o işte biraz daha eğitimliydi. Yani nizamla yürümesini bilen, ondan sonra tempo tutmasını bilen, trompet çalan, flamasını önde taşıyan, bayrağını önde taşıyan, hatta öğretmenlerden bir tanesi de Oymak Bey'i olurdu. Öğretmenin, onun da kıyafeti lacivert bir döpyes, kadınsa döpyes, erkekse bir lacivert bir pantolonlu bir kıyafetli, son derece temsile uygun, çok güzel kıyafetlerle, özel kıyafetlerle o şeyin arasından, caddeden, genelde biz Oruç Gazi'den çıktığımızda Atatürk Bulvarı, Saraçhane üzerinden, Macar Kardeşler Caddesi'nden, Karagümrük üzerinden tempo halinde oraya giderdik. Orada okullar sıralarına göre yapılır. Sonra bazı günlerde, bazı bayramlarda vali gelirdi. Bazı bayramlarda Fatih Kaymakamı gelirdi. Geçit halinde o selamlanır. Orada garnizon komutanı vesaire, üst licer oradadır. Oradan geçerken nasıl selamlanacağını zaten provası daha önceden yapılmıştır. O son derece büyük coşkuyla kutlanır. Ama şimdi bunun ardından 19 Mayıs'ı da hiç unutmayın. 19 Mayıs büyük bir şölendi. 19 Mayıs'ın o provalar genellikle Dolmabahçe Stadı'nda, o zamanki adıyla Mithat Paşa Stadı'ydı. Duydunuz mu bunu? Esasında o stadı, Dolmabahçe'deki stadın, bugün Vodafone Arena diye geçen stadın ilk adı, kurulduğundaki ilk adı İnönü Stadı'dır. İnönü Stadı olarak 1950 senesine kadar devam etmiştir. 1950 senede Demokrat Parti'nin iktidara gelmesiyle Demokrat Parti'nin İnönü'ye olan karşıtlığı nedeniyle İnönü ismi atılmış. Onun yerine Mithat Paşa Stadı olmuş. Mithat Paşa Stadı olarak da çok uzun süre, mesela biz gençliğimizde maça gittiğimizde hep Mithat Paşa Stadı olarak gittik. Mithat Paşa Stadı'nda, bunu da bu arada belirttik, orada gösteriler orada yapılırdı. Fakat görkemli olurdu. Çünkü o toplu 19 Mayıs'lara bütün rengi, ahengi veren törene kadar askeri liselerdi. Mesela Deniz Harp Okulu, Kuleli Askeri Lisesi, Hava Harp Okulu, bunlar çok büyük gösterilerle, büyük bir müzik takımıyla ve atletik, sportif gösterilerle törene katılırlar. Herkes zaten onların gösterisinin başlamasını beklerdi. Mesela Deniz Harp Okulu'nda gösteri yapar. Ondan sonra okulun tambur majarı oldu. Yok, tambur majarı değil. Spor kolunun başı oldu. Sadık Pekün'ü de hala da girerseniz sosyal medyada bulursunuz. Sonra Türkiye Erkek Güzeli falan seçildi. Onların yaptığı gösteriler vardı. Yani insanlardan oluşan, üst üste çıkmış kulelerde en sonunda çıkan Türk bayrağı herkesi coştururdu. Yani böyle bir görkemle tutulur. Ama bu güzelliği yaratabilmek için bir defa Mithat Paşa Stadı'na nasıl giriliyor? Bir de ondan da bahsedelim. Davetiniz yoksa giremezsiniz, izdiham var. O kadar ilgi var. Bırakın onu, bunun provası yapılır. O da 17 Mayıs'ta yapılır. 17 Mayıs'ta aynen birebir canlı prova yapılır. Canlı provaya da yine davetiyeyle giriyorsunuz. O kadar ilgi var. Heyecanı belirtmek için ben bunu söylüyorum. O kadar büyük bir ilgi var. Ve okulların gösterileri, her okul kendi çapına, kendi gücüne göre, kendi kabiliyetine göre mutlaka bir şeyi vardı. Kimisi bir müzikle bir rond yapar. Kimisi bir aktivite illaki olurdu yani. Olurdu. 19 Mayıs'ın da kutlanması bu şekilde olurdu ama 29 Ekim'in kendine has bir coşkusu vardı. Çünkü 29 Ekim'e, yani 19 Mayıs'tan 23 Nisan'dan bahsederken ilkokul çocuklarından bahsediyoruz. 19 Mayıs'tan bahsederken lise ve üniversitenin bölümünden bahsediyoruz.
Ama Cumhuriyet Bayramı'ndan bahsederken anne, baba, çoluk çocuk herkes o kutlamaya katılıyordu. Ben 1947'dekileri falan tabii net hatırlıyorum. O zaman 5-6 yaşlarındaydım. Yani gidilecek şey bayram gibi İstanbul gezilirdi. En cazip olan şey de neydi bilir misiniz? Taksim Meydanı'nda bugün cami olan yerde Sular İdaresi'nin renk gösterileri olurdu. Suların aktığı yerde. Belki görenleriniz, yetişenleriniz olmuştur ama orada rengarenk sular akar. Işıklar alttan geldiği için sular ışıl ışıl akar. Orada bir renk cümbüşü, bir renk armonisi vardır. Mutlaka ve mutlaka İstanbul halkı ama tramvayla, ama otobüsle, ama kendi özel aracı zaten kimsenin yok. Bir mahalledeki bir abinin, bir amcanın taksisinden çocuklarına götürürken mutlaka yanında bir komşusunu da alırdı gelin diye. Beraber gidilirdi. O tur mutlaka ama mutlaka yapılırdı ve bir şenlikti. 29 Ekim'i kutlamak, evlerdeki bayrakların asılması, ışıklandırılması vesaire. O heyecanı ben bugün göremiyorum. Göremeyince de maalesef üzülüyorum. Gençliğimizde tabii bu bizim yaş bölümümüze göre her yaşta takıldığımız, bugünkü tabirle takıldığımız, gezdiğimiz yerler vardı. Gençlik çağımıza yakın dönemde Yenikapı'da Kurdoğlu Bilardo Salonu vardı. Bilinen İstanbul'da zaten birkaç tane bilardo salonu vardı. Kurdoğlu Bilardo Salonu gençlerin gidip bilardo seyrettiği, ustaların bilardo oyunlarının oynandığı bilardoydu. Ve o zaman oynanan bilardo bugünkü gibi çok toplu değil, 3 toplu karambol tabir eden bilardoydu. Bu önemlidir esasında çünkü bunun da bilardonun tarihçesinde yeri olduğu için özellikle size vurgulamak istiyorum. Karambol oynanırdı. Genellikle çay bahçeleri, Yenikapı sahilinde çay bahçeleri vardı. Yenikapı'nın denizin başladığı yer neresiydi biliyor musunuz? Tren istasyonunu geçin, odun depoları, onun hemen tam dibi şeydir, denizdir. Sahil yolu falan yok. Sahil yolu 1950'lerde yapıldı. Yapılmaya başlandı daha doğrusu. İyi havada Yenikapı'dan sandal kiralardık mesela. Birkaç kişi bir araya gelerek sandal kiralardık. Herkesin bir tanıdığı işte bir sandalcı tanıdığı vardı. Bir işte Hüseyin abi, Mehmet abi gibi bir giderdik. O çocuklar hazırlardı sandalı, çıkardık. Yenikapı'dan biz denize girmezdik. Yenikapı'ya çünkü kanalizasyon akardı. Denize girmemiz, sandaldan denize girmemiz gerekirse merdiveni olan sandalları tercih edip kum kapı açıklarından girerdik. Kum kapı açıklarından girerdik. Genellikle dolaştığımız, yaz aylarında dolaştığımız yerler buralarıydı. Genellikle hafta sonları eğer ders durumumuz müsaitse, yetişecek bir şeyimiz yoksa Florya plajlarına gidilirdi. Florya plajlarına trenle gidilir. Tren o zaman kömürle çalışan lokomotifler. Onlarla Florya plajlarına gidilir. Veyahut Yeşilköy plajlarına gidilir. Yeşilköy'ün meşhur Capri plajı vardı. O tarihte bilinen yerlerden bir tanesidir. Tahta kabinlerden oluşan plajlar bunlar. Ondan sonra eğer uzun günler gelmişse ve birisi de buna ön ayak olmuşsa karşı tarafa geçilir. Mesela Fenerbahçe plajı veyahut da Caddebostan plajı günübirlik gittiğimiz, vakit geçirdiğimiz yerlerdi. Bu şekilde günlerimizi, tatil günlerimizi değerlendirdik. Onun dışında tabii ki spontane olarak gittiğimiz, çok keyif aldığımız yerler vardır. Gülhane Parkı gittiğimiz yerlerden bir tanesidir mesela. Gülhane Parkı son derece asude, içerisinde birkaç tane çay bahçesi olan, ondan sonra belli dönemlerde fuar özelliği taşıyan bir mekandı. Onun en keyifli tarafı yürürsünüz. En sonunda Gülhane Parkı biter. Deniz karşınıza gelir. Denizde kocaman bir şey vardır, heykeli görürsünüz. O ayrı bir keyif verir. Sarayburnu'ndaki olta kiraya verenler vardı. Kamışın üzerinde bağlanmış bir misinayla bazısı balık tutmaya heveslenirdi. Balık tutmaya çalışırdı. Bunlardan ekonomik ağırlığı olmayan bir biçimde güzel günler, güzel tatil günleri geçirilirdi. Bunları da hatırladım, sizlerle de paylaşmış olayım.
Bu şeyden söylerken mesela gitmiş Ramazan aylarında biz yaşadıklarımızı da ben size anlatayım. Bunlardan bir tanesi çok hoş bir şeydir, hatırası da vardır bizim için. Genellikle oruç tutmaya çalışırdık. Tutardık. Ve de bir sene nasıl olduğunu hatırlamıyorum. Bir teraviye gitme hevesi uyandı bizde. Mahallenin çocukları teraviye gitmeye başladık. Şimdi teraviye giderken de belli camilere dolaşıyoruz. İşte bugün Fatih Camisi, öbür gün bilmem şey camisi falan. Bozdağ Kelimelerinin tam dibinde şehir tiyatroları vardır. Hala da duruyor orası. Yanında Hıfzı Sağ Enstitüsü. Oradan bir Ramazan gününde tiyatroya bilet aldık. Tiyatro zannedersem ya 9'a çeyrek kala başlıyor veyahut da 9'da başlıyor. Teravih namazına girersek biz tiyatroya yetişemeyebiliriz. Onun hesabını yapıyoruz. Ne yapalım, ne edelim falan. Ya dedik şeyin yanında Kemalpaşa Camisi var. Tam şu hala duruyor orası. Geçerken gördüm. Belediye Sarayı'nın yanında. O zaman o cami ahşaptı. Ondan sonra girdik onun bahçesine. Ya çocuklar ne yapıyoruz? Giriyor muyuz? Teravih kılacak mıyız falan. Bir baktık amcanın bir tanesi abdest alıyor orada. Sonra gittik dedik ki amcaya, ya amca dedik ya bu caminin imamı çabuk mu çıkartıyor? Yani niye sordunuz çocuklar dedi. Ya amca dedik bizim tiyatroya biletimiz vardı. Eğer uzun kılacaksa tiyatroya kaçıracağız. Bugün tiyatroya gelmiyor. Yok ya iyi adamdır dedi. Çabuk kıldırır dedi. Ondan sonra dedik biz gittik içeriye oturduk. Hocanın gelmesini bekliyoruz. Bizim abdest alırken bu caminin hocası nasıl dedi sordum. Caminin imamıymış meğerse. Adam bizden geçince fakat hoca da delikanlı çıktı. Bizi tiyatroya yetiştirdi. Bunu paylaşmak isterim. Bu unutulmayacak bir hatıradır. Biz hala konuşuruz bunu. Vefa Lisesi esasında bütün liselerdeki hocalarımız, öğretmenlerimiz o dönemin eğitimine imza atmış, isimlerini yazdırmış kişilerden oluşuyordu. Mesela bizim fizik hocamız vardı, Hürrem Bayoğlu. Hürrem Bayoğlu'nun kitapları okunurdu. Matematik kitabımızın yazarı Turan Tan'ın bizim matematik hocamızdı. Tarih hocamı işin lezzeti olsun diye en sonunda söyleyeceğim. Hepimizin çok sevdiği, çok bildiği Reşat Ekrem Koçu. Reşat Ekrem Koçu bizim Vefa Lisesi'nin. Sonra Reşat Ekrem Koçu Perteminyer Lisesi'nde devam etmeye başladı. Bizden sonra ayrıldı. Perteminyer'e gitti. Ondan sonra son derece değerli, döneme imzasını atmış bir tarihçi. Hatta onun İstanbul'da yazmış olduğu tarihçesi ömrü ve vefat etmediği için yarım kalmış bir eseridir. Bilinir zaten. Mesela Turan Tan'ın matematik kitabını yazan bir Emin Oktay diye tarih kitabı yazarı vardı. Emin Oktay bir dönem Vefa Lisesi'nde öğretmenlik yapmış bir muhterem. Allah rahmet eylesin. Yani çok önemli bir eğitim kadrosu vardı. Ve sosyal şeyleri, aktiviteleri, okulların çok fazlaydı. İyi bir şey vardı. Mesela müthiş bir izci oymağı vardı. Ve Vefa Lisesi'nin de futbol oynayanlar Vefa Kulübü'nde özel bir himaye görürler. Orada antrenman sahasından istifade ederlerdi. Onlardan bir tanesi de bendim. Hatta dönemde Fenerbahçe'de futbol oynamış Avni Kalkavan vardı. Avni Kalkavan bizim Vefa Lisesi'nden abimizdi. Bizden daha ileri sınıflardaydı. Ondan sonra o hem Vefa okul takımında hem de Fenerbahçe'de futbol oynayan bir kişiliği vardı. Bugün yaşayanlardan Vefa Lisesi'nden mezun olup Vefa Lisesi'ni unutmayan, elini çekmeyen isimler var. Mesela Uğur Dündar, Müjdat Gezen bunlardan bir tanesidir. Sık sık bahsederler zaten medyaya çıktıkları zaman. Onlar bizden ileri sınıftaydılar. Benden yaşça ileride olduğu için. Ama onlar da vefalıdır yani. Bir de şeydir, vefa ismiyle müsemmahtır. Yani vefalılar vefalı olurlar. Güzeldir. Güzel bir öğrencilik yaşadık. Çünkü semtin çocukları, bütün arkadaşlarımızla aynı okula beraber gider gelirdik. Öyle servis falan yok. Hep yürüyerek giderdik. Hatta Vefa Lisesi tam gündü.
Aksaray'da oturuyoruz. Düşünebiliyor musunuz? Öğlen paydasında eve yemeğe gelip evde yemek yiyip okula yetişebiliyorduk. E, Her şey de rahattı, güzelliklerle doluydu. Tabii bu arada okula giderken karşılaştığımız bir şey var. O da çok enteresandır. Sizin bugün hatırlarlar eskiden bir ara postane yıkıldıktan sonra bulvarın arkasına bir yere geldi. Onun önündeki o taş yokuştan çıkardık. Orada Bizans'tan kalma mağaralar vardı. Ve o mağaralarda, Bizans'tan kalma mağaralarda yaşayan garibanlar vardı. Onlara biraz hayatları kötüydü. Yani ispirtocu tabir edilen şeyleri vardı, yapıştırmaları vardı ama öyleydiler gerçekten. Ama bu arada postane deyince hemen aklıma geldi. Aksaray Meydanı'nın Yeni Kapı'ya giderken ki 1950 öncesinden bahsediyorum. Muhteşem bir meydandı. Valide Camisi'nin karşısında Muvakkithane denilen bir yer vardı. Muvakkithane biliyorsunuz saat ayarı veren ve bu ayarı şeyden alan, rasathaneden alan şeydi. Hemen hemen hepimizin o tarihte bir şekilde saati olmuştur. Bu sünnet düğününde hediye gelmiştir. Yahut da aileden sınıf geçme hediyesi olarak verilmiştir. Hepimiz günde bir defa gidip orada babalarımız dahil olmak üzere saate orada bir defa bakıp ayarına getirip yoluna öyle devam ederdi. Ama Yeni Kapı'ya giderken bir postane vardı ki bu postanenin görkemini anlatmak mümkün değil. Böyle merdivenden çıkılır, bir devlet dairesine çıkar gibi. İçeride işte bölümler, radyo bölümü, telefon bölümü, telgraf bölümü, posta bölümü şey yapılmış. Telefon bölümünden de bahsedeyim ben size. Bu sizin belki de hiç duymadığınız, ilginizi çekecek bir konudur. Hiç davetli telefon diye bir şey duydunuz mu? Mümkün değil, duymamışsınızdır. Davetli telefon şuydu. Sizin evinizde telefon yok. Gecenin bir vakti sizi gurbetteki anneniz veyahut da babanız veyahut da amcanız veyahut oğlunuz veyahut kızınız acil bir iş için arıyor ama evinizde telefon yok. Gider oradaki bir postaneye der ki filanca sokak, filanca adreste filanca kişiden telefonla görüşmek istiyorum. Oradaki postane, buradaki Aksaray Postanesi'ne veya semtinizin postanesine davet çıkartır. Der ki filanca ile davetim var, şu kişi. Bir müvezzi gönderilir. Müvezzi gelir der ki evin kapısını çalar. İşte Ahmet Bey, Hasan Bey, Hüseyin Bey bir telefon davetiniz var. Siz kalkarsınız, postaneye gidersiniz. Postaneye gidince kendinizi tanıtırsınız. Sizin gitmiş olduğunuz memur karşı postaneye bu pahalı bir şeydir. O günkü o mükaleme o günkü adı. Bu mükaleme pahalı bir mükaleme nedir? Oradaki memur karşıya arar Bursa'yı veya Adana'yı veya Ankara'yı der ki filanca davet geldi der. Davet geldi deyince sizi bu karşılaştırırlar. Telefonla bu şekilde konuşuruz. Buradan davetli telefondur. Bunlar yaşanmıştır 1950'lerde. Aksaray Postanesi çok önemli postanelerden bir tanesi. İlk bakışta şeye benzer. Bugün hala da ayakta dikkatinizi çeker belki. Sirkeci'deki büyük postane. Oranın çok görkemli bir şeyi vardı. Hatta bilir misiniz? Büyük postanelerin yanındaki o merdivenli bina İstanbul Adliyesi'ydi. İstanbul Adliyesi'ydi. Hatta 1950'lerde çevrilen Ayhan Işık filmlerinde işte oradan mahkemeden çıkmış götürülürken falan resimlerin çekildiği yerlerdir. O tarihteki resimleri görürseniz adliye İstanbul Adliyesi oldu. Sonra Sultanahmet'teki Adliye Sarayı'na geldi. Bu da paylaşacak. Tabii Sirkeci deyince Sirkeci'nin bazı şeyleri var. Şerbetçileri meşhur. Bir İzmirli şerbetçi vardır mesela. İzmirli şerbetçi kışını yaz aylarında herkesin önüne gidip özellikle demir hindi denilen bir şerbeti içmek için uğradıkları bir yerdir. Mutlaka gidilir oraya. Soğutma buzdolabı yok, buzlarla yapılır. Ama buzlar şeyin içerisine atılır değil. Büyük bir cam kavanozun içerisine ayrıca ufak bir kavanoza konulmuş buzlar içerisine sarkıtılır. Soğutma onunla temin edilir. Bir tane, iki tane içersiniz ve müthiş bir şeydir. Muhtelif şerbetler vardır. O sırada şerbetçiler. Öbür tarafta Hacı Bekir vardır, şerbet yapar. Yaz aylarında İstanbul halkının
uğrak yerlerinden, serinlemek için uğradığı uğrak yerlerinden biridir bunlar. Meşhur lokantaları vardır o tarihte verilebilir. Mesela Beyoğlu yakasına çıktığınız zaman Beyoğlu'nda bir Hacı Salih, bir Abdullah Efendi, bunlar İstanbul'un prima lokantaları. Sirkeci'de bir Konyalı prima lokantaları, Sirkeci Garı'nın karşısında ve en önemlisi de Sirkeci Garı'nın içerisindeki gar lokantası. Bunlar bugünkü tabirle 5 yıldızlı olan yerler. Herkesin de ulaşamayacağı, yani pahalı fiyatlarla ürününü satan yerler. İstanbul deyince bunları da hatırlamak lazım. Gerçi Fatih'ten dışarı çıktık, Eminönü'ne girdik ama Eminönü de bizim. Şimdi Vefa Lisesi'nin etrafı daha çok mesken bölgesiydi. Evlerin olduğu yerlerdi ve hep evler 2 katlı, ahşap, 3 katlı İstanbul evleri tarzındaydı. Hatta Vefa bozacısı meşhurdur zaten. O semtten ismi yürümüş. Herkes tarafından bilinen. Kış aylarında kar yağdığı zaman illaki İstanbul'da, Aksaray'da yaşayıp da, Fatih'te yaşayıp da oraya bozayı içmeye gitmeyen yoktur. Yürüyerek, karda yürüyerek, kıtır kıtır yürüyerek gidersiniz. Orada bozayı alırsınız. Onun karşısında bir tane leblebici vardır. Leblebiciden de leblebinizi alırsınız. O karın altında o keyifli bozayı içersiniz. Ama çok enteresandır. Ben bugün biz o tarihte Vefa Lisesi'nde okurken öğrencilikte biriktirmiş harçlıklarımızdan artanlarla buradan boza içmeye giderdik. Oraya giderdik. Böyle mermer küplerde sunulan bir içecekti. Ve uzun süre kaldığı zaman boza köpürürdü. Ben bugün bakıyorum, satılan boza günlerce güneşte kalsa köpürmedi. Farkı herhalde yapısı değişti diye düşünüyorum. Bunu da söylemek isterim. Vefa'da. Mesela ilk İmam Hatip Lisesi demeyeceğim de o semtteki ilk İmam Hatip Lisesi Vefa bozacısının karşısında ahşap bir konaktaydı. Oradan bizim arkadaşlarımız vardı. Mesela Şehzadebaşı Camisi'nin bir avlusu vardı. Biz oraya taşları kale yapıp orada futbol maçı yapardık. Ondan sonra onlar çıkarlardı. Onlar biraz şeydiler, bu konuda çekingen davranırlardı. Onları da takıma alıp top oynattıklarımız olmuştur. Onlar içerisinde mesela unutamadığım Ahmet Güneş diye bir arkadaşımız vardı. Sonra bu arkadaşımız oradan mezun oldu. Çanakkale'ye müftü oldu. Ama yani bizden de sosyal yaşantısını kopartmadı. Hatta bizim mahallemizden bir kızımızı da ona verdik. Falan böyle bunun gibi şeylerimiz vardır ama vakit geçirecek çok temiz, çok nezih yerler vardı. Elektromekanik okudum. Mesleğimi severek yapıyorum. Elektriği çok seviyorum. Çünkü elektrik bilinmeyen, görünmeyen bir enerjiden çalışıyorsunuz. Elektrik şurada da var ama görmüyorsunuz ama onunla bir şeyler yapıyorsunuz. İlk önce çalıştığım kurumlar oldu ama Tatko'da çalıştım bir süre. Fakat bu çok kısa. Sonra bir Ali Beyköy'de bir kapsül fabrikası. Kapsül derken kapsül ne biliyor musunuz? Gazoz kapaklarının adına kapsül derler. O kapakları yapan bir fabrikanın teknik müdürlüğünü yaptım çok kısa bir süre. Sonra kendi işimi kurmak için teşebbüs ettim. Çok kısa bir süre Akbank'ta bir iş hayatım oldu. Ama bundaki gaye yani benim teknik öğretimin dışında bilmediğim ekonomik hayatta nelerin olduğunu da öğrenebilmem adına staj tarzında çok kısa süre devam etti. Hatta o da şöyle denk geldi. Benim için bir hatırası olduğu için onu da söyleyeyim. Benim bankada çalıştığım dönemlerde Akbank'ın yönetim kurulu başkanı rahmetli Ahmet Dallı'ydı. Ahmet Dallı o dönemin bilinen bankacılardan bir tanesi. Yönetim kurulu başkanıydı. Doktor Medeni Verk'te bankanın genel müdürüydü. Bankanın genel mevduatı 1 milyar liraya çıktı. Düşünün bankanın genel mevduatı 1 milyara çıkınca
çalışan personele ikramiye dağıttılar. Tesadüfen de o 1 milyar lira temettüden alanlardan bir tanesiyim. Bunu da yaşadım yani. Onu da size söylemiş olayım. Ya mesleğime sevgim şöyle başladı. Ben bu mesleği bizim ailemizde rahmetli andığım, hayatta çok şey öğrendiğim Hakkı abi dediğim bir abim vardı benim. Yani daha doğrusu ailemize bir. Biz ona abi olarak bilirdik. O iyi bir elektromekanikçiydi. Ben hep onun yanında gider gelirdim. Mesela bizi o yaşlarda ailem tek başımıza plaja bir yere göndermez. Yani ailede büyük olsun diye. Hakkı abi elimden tutup beni dolaştırmış. Benim bu mesleği sevmemdeki neden odur. Ve mesleğimi gerçekten severek yaptım. Sonra kendi işimi kurdum. Kendi işimden uzun yıllar elektromekanik konusunda güzel işler yaptım. Kimlere çalıştığımızı anlatmıyorum. O çünkü farklı bir yerlere gider. Yaptım. Sonra uzun süre bu işi yaptıktan sonra bu işin birazcık da gereken malzemelerini yapmak lüzumu hissedildi. O ihtiyaçtan dolayı yapınca bir süre sonra baktık kendimizi ithalatçı olarak bulduk. Öyle devam ettik. Sonra bana diyorlardı, bir oğlun olursa bu mesleği yaptırır mısın diye. Yaptırırım diyordum. Atilla da çok sevdi benim mesleğimi. O da Yıldız Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliğini bitirdi ve şu anda iyi bir araştırmacı mühendis. Ondan tekrardan bir aile şirketi kurduk. Türkiye'de ilk endüstriyel kapının yapan, markayı da yaratan biz olduk bu şekilde. Markayı söylemeyelim, o reklama girer. Şu anda gerçi o işi yapmıyoruz ama şu anda yoğunlukla yapmış olduğumuz çok farklı bir sektöre girdik. Ne diye soracak olursanız sporcu besin destekleri yapıyoruz şu anda. Hatta onun bir imalatı içinde şu anda hareketlerimiz var. Daha doğrusu ben geride duruyorum ama Atilla bu konuda bayağı araştırmacı ve başarılı da. İşte mesleğimi bu şekilde ölünceye kadar da devam etmeyi düşünüyorum. Yani gerçi pandemi bizi çok kötü etkiledi. Pandemiden dolayı ben evin bir bölümünü ofis haline getirdim. İşte her şeyi taşıdık oraya, her şey derken işte haberleşme, bilgisayardı, post makinesine varana kadar her şeyi oraya yerleştirdik. Haftanın 2 günü veya 3 günü gidiyorum. Gitmem artık ziyaret tarzında oluyor çünkü her şeyi oturttular, her şey yerli yerinde gidiyor. Ama severek yapıyoruz. Şimdi gençliğimizde piknik yapmaya pek bir yerlere gitme zamanımız olmazdı. Çünkü yaz tatili genelde yaz tatilinde mahalledeki çocukların bir kısmı bir yere gidip yaz tatilinde harçlıklarına katkı olsun da çalışmayı tercih ederlerdi. Onun dışında cumartesi değil, sadece pazar günleri tatil oldu. Cumartesi çalışma günüydü çünkü. Pazar günü gidilen yer yaz aylarında plaja gidilir. Plajda Florya plajıdır. Veyahut Küçük Su plajıdır. Veyahut da Büyükdere'deki Beyaz Park'tır. Şimdi bu isimleri yadırgayacaksınız. Beyaz Park yok artık. Çok uzun günlerde de Fenerbahçe plajı veyahut Caddebostan plajı veyahut Bostancı plajları bizim uğradığımız, gittiğimiz yerlerdi. Bir de en önemlisi şuydu, mahallede durumu iyi olan ve hatta İstanbul'un sayfiye bölgelerinde yazlı olan arkadaşlarımız olurdu. O arkadaşlarımızın yazdıklarına hemen hemen mahallenin bütün çocukları sıraya konurdu. Mesela bu hafta 3 gün ben, diğer hafta birisi böyle mutlaka misafir edilirdi. Aile tarafından müsaade edilirdi. Bakın bunlardan konuştukça hatırlıyoruz. Mahallemizde çok sevdiğimiz bir aile vardı. Ferit abla gümrüklerde çalışıyordu. Rauf abi de vakıflarda bir bölümün müdürüydü.
Çocukları işte Faik, Saim, Melek bunlar da bizim şeyde. Bunlar Sokullu sülalesinden gelen bir aileydiler. Sokullu sülalesinden bunlara Sokullu'dan kalma Anadolu Hisarı'ndaki meşhur kırmızı dilekli yalı miras olarak kalmış. Fakat varislerin sayısı fazla olduğu için bunlara birkaç senede bir sıra geliyor. O sıra geldiği zaman mutlaka ve mutlaka biz oraya giderdik. O şeyde kırmızı dilekli yalı tarafına giremezdiniz orası çünkü tarihi bölüm. Onun arkasında bir müştemilat vardı. Kalma hakları orasıydı çünkü. Öbür tarafa el sürdürmüyorlardı. Orada yaz tatilinin birkaç gününü yani sırayla böyle geçirirdik. Bu da çok güzel bir anıdır. İstanbul'u anlatır, paylaşmayı, sevgiyi, kardeşliği anlatır diye ben buna da söylemek istiyorum esasında. Bunları da bilinmesinde fayda var. Ama bugün Sokullu Mehmet Paşa'nın yalısında kalan şanslardan bir tanesi kendimi görüyorum. Bundan hoşlanıyorum yani. Valla sporlarla hangi sporlardan uğraşmam konusunda ben sporu çok seven bir insanım. Mümkün olduğu kadar yapmaya çalıştım. Becerdim mi? Ben kendime göre becerdiğimi zannetmiyorum. Mesela futbol oynamayı isterdim ama oynardım ama kendimi hiçbir zaman için iyi bir futbol oynayan olarak kabul ettiremedim. Yani kendim etmedim her şeyden önce. Futbol o değildi. Az önce bahsetmiş olduğum aile büyüklerinden Hakkı abinin arkadaşı vardı. İstanbul'da Türkiye'deki tek raketti Nazmi Bari. Nazmi Bari'yi hemen hemen girerseniz Meydan Darüsa ve hatta Google'da kimliğini görürsünüz. Zaten Türkiye'nin 4 tane tenisçisi vardı. Bunlardan bir tanesi Nazmi Bari, ikincisi Suzan Gürel, üçüncüsü Behbut Cevanşir, Ankara'da da Engin Balaş. 4 tane kişinin ismiyle Türk tenisi sürerdi. Hakkı abinin arkadaşıydı Nazım abi. Nazım abiden rica ettim. Beni tenis eskirim dağcılık kulübüne götürdü. Ben 1958'de başlayan 88'e kadar devam eden 30 senelik bir tenis hayatım oldu benim. Orada başarılı olduğumu ben söyleyeyim de beni seyredenler diyordu ki seni seyrederken keyif alıyoruz diyorlardı. Uğraştığım spor bu. Ama her dalıyla uğraştım. Yani heveslendim her şeyden önce. Mesela güreş ve boks yapmak istedim. Rahmetli babam zinhar karşı çıktı. Yaptırmadı. İyi ki de yaptırmamış. Onu da şey yapayım. Şimdi neden iyi ki yaptırmamış? Çünkü ağır bir spordu. Kaldırabilir miydim? Bilemiyorum. Onun için o ifadeyi kullandım. Valla 1950 senesinde 1957 senesinde 50. yılında Fenerbahçe'nin 50. yıl kutlamalarında olanlardan bir tanesiyiz yani. 1957 senesinde Fenerbahçe'nin 50. yıl dönümüydü. Başkanı kimdi hatırlamıyorum. O dönemi yaşadık yani. Ama iyi ki Fenerbahçeliyiz. Nasıl, neden Fenerbahçeli olduğumuzu söylersem belki olur mu? Şimdi günlerden pazar. Rahmetli babamın şeyi vardı. Çok sevdiği kadim bir dostu vardı. İstanbul Müftülüğü falan da yaptı edebiyat hocası. Abdurrahman Şeref Güzel Yazıcı. İsmini duymuşsunuzdur. Haza Cumhuriyet müftüsüydü. Onunla bir sohbete giderken bana dedi ki bak dedi bugün dedi Fenerbahçe Beşiktaş maçı var. Radyonun haklarını verecek dedi. Radyodan dinleyin dedi. Kaç yaşlarında olduğumu hatırlamıyorum. Babam iyi bir cumhuriyetçiydi. Hatta bir adım daha ileri giderek iyi bir Atatürk'ü severdi çünkü bir de hemşerilikten dolayı bir Atatürkçülüğü vardı. Ondan sonra nedir dedim anlattı işte top dedi. Birini tutarsın dedi. Bakalım kimin takımı anlattı şeyi. Peki dedim ya biz dedim hangi takımı tutacağız? Oğlum dedi Atatürk'ün takımı tutacağız dedi. Fenerbahçe dedi. O gün bugün Fenerbahçeli olduk yani. Tabii imkan buldukça giderdik. Sinemaya gitmek zaten ritüeli olan bir şeydi esasında. Öyle sinemaya gidiyorum bilet alıp değil. Sinemaya gideceğiniz zaman bir defa her şeyden önce kılığınız, kıyafetiniz düzgün olacak. Öyle Salla Parti bilet aldım diye içeri giremezsiniz.
İçeri gittiğiniz zaman içeride hiç zaman için böyle mısır alıp da içeride hem film seyredeceğim hem mısır yiyeceğim öyle bir şey yoktu. İnsanlarda o kültür vardı. Ve aynen resmen kravatlı, papyonlu beyefendiler, hanımefendiler kılık kıyafetiyle sinemaya gider. Özellikle Beyoğlu sinema mesela bir Yeni Melek sinemasının bir fuayesi vardı ki orası dillere destandı. Hala da konuşulur. O kültür vardı ve sinemaya bu özeni göstererek biz de gitmeye çalıştık. Ama yani ben iyi bir film seyircisi olduğumu olamadım. Çünkü bu işi takip edenler, bilenlerle onların konuşmalarına şahit oluyorum. Yönetmeninden yardımcı aktörüne kadar, ışıkçısına kadar hepsini biliyorlar. Diyorlar ki onun çevirdiği filmler iyi olur ve ben bunları takip edemedim. İlgilenmedim daha doğrusu. Ben hayatım boyunca işte mesleğimle ilgili okumaya çalıştım vesaire. Ama sinemayla da tiyatroyla da ilgiliydik. Tiyatroyla ilgili zaten az önce konuştuk. Mümkün olduğu kadar giderdik. Ve bugünkü gibi de pahalı değildi yani sinemaya gitmek, tiyatroya gitmek. Sinemada bir film 2 sinemada oynatılırdı. Ve mümkün olduğu kadar bu 2 sinema arasındaki lojistiğin kolay olabileceği şeyler seçildi. Mesela Şehzadebaşı Yeni Sinemada oynayan film Çemberlitaş'ta oynardı. Ama süreleri farklıydı. Şimdi Yeni Sinemada filmin başladığında Çemberlitaş'ta filmin 2. bölümü oynatıldı. Sansürle ayarlanmıştır. Şimdi 1. bölümün bittiğinde bobin sarılır. Kapıda duran bir tane motosikletli kurye vardır. O zaman kurye denmezdi onlara. Motorcu derlerdi. O vardır. Onun böyle bir galvaniz kutusu vardır. Film içerisine konur. Motorun arkasını alır. Motordan götürür Çemberlitaş'a. O bobine bırakır. Öteki bobini alır. 2. bölüm burada devam eder. Orası 1. bölüme devam ederdi. Böyle bir şey. Yani böyle bugünkü gibi bir ufak bir disketin üzerine yerleştirilmiş bir tarzda değildi. Dolayısıyla o çok enteresan. Bize o zaman normal geliyor ama bugün komik geliyor. Vallahi yemek için İstanbul'da bir defa her şeyden önce semtimizde tencere yemeği yapan lokantalar vardı. Fakat evimize yakın olduğu için bizim onlar tercih ettiğimiz yerler değildi. Genellikle uzak bir yere gittiğimizde eğer yemek vakti geldiyse, bizim de o günkü harçlığımız, evimizdeki para ona müsaitse, gençliğimizi konuşuyoruz tabii. O zaman tercih ettiğimiz lokantalar olurdu. Ama bunlar genellikle evimizde pişmeyen, evimizde yapılamayacak yemeklerin yapıldığı yerleri tercih ederdik. Mesela İstanbul halkı lahmacundan çok geç tanışmıştır. Ben size şunu anlatayım. Rahmetli babamla Sıra Serviler Caddesi'nden Alman Hastanesi'ne doğru gidiyoruz. Bir hasta ziyaretine gidecektik galiba 1950'li yıllarda. O binanın altında sağ tarafta bir kebapçı tarzında bir dükkan var. Oraya yazmış. Lahmacun bulunur diyor. Babama dedim ki ya lahmacun nedir dedim. İnanın babamın bir ortağı vardı onu da söyleyeyim de Mehmet diye Erzincanlıydı, doğuluydu. Vallahi bilmiyorum dedim, bizim Mehmet'e soralım dedi. Biz lahmacunu 1950'lerde bilmiyorduk. Yani yemekten, gastronomiden bahsedersek bazı yemekler İstanbul'a kebap kültürü İstanbul'a çok sonradan geldi. Çok sonradan geldi. İstiklal Caddesi'nde marka olmuş lokantalar vardı. Mesela bunlar Abdullah Efendi olsun, Hacı Salih olsun, piknik olsun. Bunlar İstanbul'un marka lokanta ama herkesin de öyle elini kolunu sallayarak takır tukur gireceği bir yer değildi. Hatta içeride çok enteresan insanlar günahın da sevabın da gizli olduğunu inanmıştır. Lokanta girip yemek insanlar kendilerini afiş etmek istemezlerdi. Lokantaların önünde böyle
yarım tül perdeler olurdu. İçerisi görünmesin falan diye, içeride oturanlar görünmesin diye. Ama yani İstanbul'da biz öyle dışarıda fazla yemek yiyemezdik. Çünkü cebimiz yetmezdi ona. Çiroz dediğimiz bir şey vardır. Balık türü vardır. Füme balık deseniz füme değil. O kendine özgü bir şeydir ve uskumrudan yapılır ve uskumrunun da belli bir zaman dilimi içerisinde çıkan balık uskumrudan yapılır. Bu da genellikle Haziran'dan sonradır. Balık tutulur, temizlenir ve kuyruklarının ip bağlanmak suretiyle ayna denilen sehpalar vardır. Sehpalara asılır. Ve bunun rüzgarla ve güneşten kuruması temin edilir. İyice kuruması gerekir. Rüzgar ve güneşi yediği zaman balık hakikaten tahta gibi olur. Fakat bu aşamada sevmediği tek şey de sudur. Eğer yağmur düşerse üzerine çiroz bozulur. Bir daha da onu iflah edemezsiniz. Kurutsanız da kendine gelmez. Bunu yapanların en büyük endişesi budur. Genellikle çiroz yapanların çoğu Rum ve Ermeni aileler yaparlardı. Onların ticaretiydi zaten bu. Ve bunlar genellikle bu ailelerin oturduğu yerler, Ermeni kökenli aileler Kumkapı tarafında, Rum aileler de Samatya tarafında otururlardı. Yani dağılım o şekildeydi. Şimdi siz oradan geçiyorsunuz. Siz veya ben oradan geçiyorsunuz. Hava da bozdu. Çiroz sahibinin en büyük korkusu bunun üzerine su düşerse aynaları içeriye kapalı bir yere taşımaya çalışır. Ama yetiştiremezsiniz. Çünkü çoktur. Bir tane, üç tane bir sürü yapmıştır. Oradan geçenler yardım ederler. Alırlar ondan beraber aynaları içeriye götürür. Şimdi içeriye bir yardım etti, bir emek verdi. O işin sahibi, o malın sahibi onun altından kalkmak istemezdi. Bir gazete kağıdının 3-4 tane çirozu sarıp bu da derdi akşamleyin ağız tadınız olsun diye hediye verirdi. Bu da o şeyin, o yaşanmış kültürlerden bir tanesidir. Bunlar unutuldu. Bunların hiçbir tanesi yok. O yardımlaşma yok her şeyden önce. Bugün hangi mahalledeki amca elindeki paketleri alıp da taşıyacak çocuğu bulabilirsiniz? Bunların hiçbir tanesi bulamazsınız. Bunlar yok. Bunların kaybolmuş olması, hiç olmazsa hatırlayalım bari de yaşatalım diye düşünüyorum. Ben bugün bunları eğer Aksaray ise anlatmak için, yaşatmak için anlatıyorum bunları. Bilmiyorum yerini bulur mu? Karar dinleyenler de yapacaklar. Bayramlarda alışverişin yapıldığı yerler genellikle herkesin yakın olduğu yerlerde ama eğer elbise yapılacaksa eğer yani okul zamanı mesela üstüne giymiş olduğumuz elbiselerin kumaşı genellikle Sümerbank'tan alınırdı. Sümerbank'tan alırdık. Sümerbank'ın Yeni Cami'de, Eminönü'nde büyük bir mağazası vardı. Oradan giderdiniz ve hakikaten çok değerli, çok güzel kumaşlardan. Çünkü her ailenin de, her anne babanın da elbisesine, ceketine dizdiği, diktirdiği bir terzisi vardı. O terziye sizin kumaşınızı verir, yaptırırdı. Ama ben şu anda size başka bir şey söyleyeceğim ve sizi şaşırtacağım şu anda. Şimdi erkek ceketinin gözlük cebi nerededir? Düşündünüz mü? Sol taraftadır. Siz bu cebi hiç sağ tarafta gördünüz mü? Görmemişsinizdir. Biz gözlük cebinin sağ tarafta olan ceketleri giydik. Sebep şu. Çünkü babamızın eski ceketleri terziye götürülür, kumaş ters yüz yapılır. Ters yüz yapıldığı zaman da ceketin o cebi sol taraftan sağ tarafa geçer. Biz bu dönemleri yaşadık. Ama mutluyduk. Babamızın eskisini veyahut da abimizin eskisini giyiyor diye hiçbir zaman yüksünmedik. Ama o ekonomik durumdan bugünkü ekonomik duruma geldik. Şu anda biz hepimizin çok şükretmemiz lazım. Hepimizin gardırobunda herhalde birkaç tane takım elbisemiz vardır. Bizim bir yazlık, bir kışlık elbisemiz vardı. Onun adı da bayramlıktı zaten. Bayramda ayakkabı alındığı zaman çocukların sevincine bugün
Kimseye anlatamazsınız. Kimse anlamak istemez. Yani ayakkabıda sevinir mi diye. Evet, o çocuğa ayakkabı alındığı zaman bayram sabahı giyebilmek için onu başucuna koyardı. O dönemlerden gelindi. Yani biz İstanbul Aksaray'da bunları yaşayarak büyüdük. Bugünlere geldik. İyi ki de o günleri yaşamışız, o günleri görmüşüz. Biz tasarrufun, tutumun ne olduğunu biliyoruz. Biz bugün hala da gelen mektupların zarflarının kesip içerisini müsvedde olarak kullanan nesiliz. Böyle düşünmezse bugün yanlış yazmış olduğunuz bir kağıdı buruşturup çöpe atıyoruz. Biz çöpe atamazdık. Onun tersini veyahut da yazılmayan yerlerini kullanırdık. Bunları hatırladıkça nerelerden nerelere girilmiş. Konuyu aşıyoruz galiba biraz. Yiyecek alışverişiyle Aksaray'ın meşhur bir çukur pazarı vardı. Çukur Pazar Aksaray'da 1950 senesinde istimlak olduktan sonra o Vatan Caddesi'nin yanında yapılan bir yerde bir çarşı oluşturuldu. Esnaf oraya taşıdılar ama o Çukur Pazar olmadı. Sadece bir pazar oldu. Çukur Pazar Aksaray'ın eski halini ben kısaca size anlatmaya çalışayım. Aksaray Meydanı'nda geldiğiniz zaman meydan, ama şuradan girelim. Atatürk Bulvarı'ndan indiniz, sağ tarafa döndüğünüz o yol Topkapı'ya gider. O giden yolun adı zaten Ordu Caddesi, oradan başlar. Tam karşınıza Aksaray Karakolu gelir. Aksaray Karakolundan yokuş çıkar, o yokuş Cerrahpaşa'ya gider. Koca Mustafa Paşa'ya gider. Sağ taraftan giderseniz o yol Topkapı'ya çıkar. Eğer yokuşa çıkmayıp sola saparsanız o yolda Samatya Yedikule'ye çıkar. Şimdi bu ayrıntı içerisinde orada bir ada meydana geliyor. Yani Samatya'ya dönen tramvayın, yolun orasında bir ada meydana geliyor. O adanın önünde muhteşem bir park var. Aksaray Park orası. İstanbul halkı parka gitmeyi çok severdi. Her anne hemen hemen akşam üzeri hava güzelse mutlaka çocuğunu parka hava aldırmaya, gezmeye, oynatmaya çıkartırdı. Ve çıkarken de komşular birbirlerine haber verirlerdi. İşte 5'te çıkar, yani ikindiden sonra çıkarız, ikindinden sonra çıkılır. Yani böyle bir zaman ayarlaması da olurdu. Ve o parkın kapısından çıktığınız zaman sağa döndüğünüzde tramvay deposu. Meşhur tramvay deposu. Şimdi yukarıdan aşağı inen, yani Beyazıt'tan aşağı inen tramvay Aksaray'a geldiği zaman Aksaray son duraktır. Çünkü tramvayın adı ya Harbiye Aksaray'dır yahut Ortaköy Aksaray'dır. O tramvayın geriye dönebilmesi için o tramvay pazarın içerisinden bir S yapar, döner, Plantasyon'a gelir. Orada yeni hattını kaydeder, yokuştan yukarı yoluna devam eder. O döneme sıra orası bir de vardır, seferini bitirmiş tramvayların girdiği depo vardı sağ tarafında. Şimdi onun olduğu yer zannedersem İSKİ binası oldu. Tramvay deposunun. Bir ara bir alışveriş mağazası açıldı. UFO'da mı, üfe'de mi öyle bir mağaza. O yok şu anda ortada. Onun için rahatlıkla konuşabiliriz onu. O bölge tramvay deposuydu. Tramvaylar orada park eder. Yani orada durur. Sefere de oradan dağılırdı. Şimdi dönen tramvay depo yolunun üzerinde sağ tarafta aşağı indiğiniz zaman hafif böyle yokuştan aşağı inerek orası da Çukur Pazar'dır. Sebzenin, meyvenin tazesini vesairesini her şeyi orada bulursunuz. Şimdi bu sebze ve meyve nereden geliyor sorusu da karşımıza çıkar. Ama İstanbul'un her tarafında hemen hemen bir bostan mutlaka vardı. O bostanda ne yetiştirir? Mevsimin gereği hangi sebze vardır? Domates vardır, fasulye vardır, patlıcan vardır, biber vardır. Onların hepsi bakla vardır. Hepsi orada çıkar. Yani İstanbul halkı turfanda sebzeye ancak para verirdi. Orada fazla itibar etmezdi. Mesela bakla çıktığı zaman rahmetli babam derdi ki anneme, ben hatırlıyorum onu, iyi hatırlıyorum hem de, bakla çıkmış alayım mı derdi. Annem de derdi ki azal, yakında yerlisi çıkacak, turfandan bildiğin o siyah oluyor, ben sevmiyorum onu derdi. Yani tercih şeydi. Meşhur olan Yedikule'nin marulu vardır. Bilir misiniz? Yedikule'nin marulu. Yedikule'nin marulunu bugün mümkün değil yiyemezsiniz. Ama Yedikule'nin marulu neden lezzetlidir? O sorunun cevabını isterseniz vereyim.
Çünkü Yenikulelerin bostanındaki marullar kanalizasyon suyuyla sulanır. Enginar dediğiniz zaman nerenin enginarıdır? Bayrampaşa enginar. Bayrampaşa dağlık taşlık bir yer. Çünkü enginar kötü arazide, taşlık arazide yetişen bir bitki. Bayrampaşa'nın enginarı. Bugün hala da Bayrampaşa'nın enginarı derler. Bayrampaşa'da enginarın sadece resmi var. Dikkat ederseniz Bayrampaşa'ya dönerken oraya bir enginar resmi koymuşlardır. Onu sembolize eder. Bayrampaşa'nın enginarı. Yani şunu söylemek istiyorum. Çukurpazar'a ve hatta pazarlara gelen sebze ve meyveler genellikle oradaki bostanlardan, çevreden gelenlerdir. Turfan da fazla gelmez. Gelemezdi zaten çünkü öyle bir lojistiğe imkanları yoksa ülkenin. Dolayısıyla bütün yiyecek icatlar oradan temin edilir. Bir de onun dışında de yapılırdı. Bostan sahipleri bir atın veya bir merkebin üzerine, merkep ne demek açıklayayım isterseniz. İstanbul halkı eşeklemezdi. Eşeklemek ayıptı çünkü. Eşeğin adı merkepti. Merkebin üzerinde yerleştirilmiş sepetlere bostan sahibi o gün çıkmış olan sebzesini, meyvesini koyar. Genellikle bunlar Arnavut kökenli komşularımız da, hepsi komşularımız onlar bizim. Dolaşır. Çarşıya, pazara çıkamayacak ihtiyacı olan hanım da oradan yaptı. Kapı dolaşan sütçü vardı. Sütçüler hala belki vardır bilmiyorum ama en önemlisi budur. Ve çok önemli bir şey daha vardır. 1950'li yıllarda devlet vatandaşının sağlığını o kadar iyi yapmışım. 1940'larda, 1950'lerde kapı dolaşıp insanlara aşı yapılırdı. Herkesin bir sağlık karnesi vardı. Bir tifo lafı çıktığı zaman bir sağlık memuru, yanında bir hemşire kapıyı dolaşır, kapıyı çalar, der ki aşı karnenizi çıkartınız, kolunuzu uzatıyorsunuz, kapıda aşıyı yapar. Eğer kadınsa hemşire orada yardımcı olur. Ondan sonra geçmiş olsun, yazar oraya, 15 gün sonra ikinci aşıyı gene gelir yaparlardı. Ve verem taraması için mahalleye Verem Savaş Derneği'nin konteynere gelip mahalledeki verem taraması yapılırdı. Yani vatandaş vatandaştı. Vatandaş insanlığını biliyordu. Devlet vatandaşına sahip gerçekten çıkıyordu. Bunları söylemek zor ama bilmiyorum bunların ne kadarı yayınlanır. Acıdır biraz. Valla o esnaf dedikleriniz zaten balıkçısı olsun, kasap olsun zaten bizim semtimizde, bizim mahallemizde yaşayan komşularımız zaten. Hepsi birbirini tanır. Gitti bir hanım et almaya kasaba gittiği zaman derdi ki Ala bir dolma yapacağım, yarım kilo dolmalık kıyma derdi. O kasap Ali amca bugün kimin evinde ne yemek piştiğini gayet iyi bilir derdi ki onlar karnıyarık yapıyorlar bugün derdi. Onlar çünkü kasapta hangi yemeğe, hangi türlü yemek et verileceğini bilir. Yani kalkıp da dolma yapacak birisi ben yağsız dolmalık istiyorum derse derdi ki sen o zaman alma, dolma yapma derdi. Dolma yağsız olmaz derdi. Bunlar yaşadığımız o kültürler bizim. Herkes işkembe çorbası içmeye gelirdi Aksaray'a. Aksaray'ın meşhur işkembecisi Van Gel vardı. Van Gel bir Rum vatandaşımızdı. Sonra 6-7 Eylül olaylarında İstanbul'u terk edenlerden. Van Gel oğlu vardı. Bizim ilkokulda beraber okuyorduk oğlundan. Yorgo'ydu galiba çocuğun adı. Onu hatırlamıyorum ama yani biz hep beraber yaşadık. Zaten en büyük ayıbımız bizim 6-7 Eylül'dür. Çok büyük ayıbımızdır. Onları kaçırdık hepsini. Valla akşam saatinde simitçi çıkar. Bir şeyimiz vardı, bir tane şıracımız vardı. Bir de dondurmacılar geçerdi yaz aylarında. O dondurmacılar, onlar genellikle dondurmacı ve şıracılar Arnavut vatandaşlarımız bizim. Onların becerisiyle çok güzel yaparlardı. Hatta kış aylarında rahmetli Hasan amca vardı. Turşu yapardı. Turşu satardı seyyar arabada. Seyyar arabada dururdu bu. Vatan Caddesi'nde bir mum dikilen bir baba var. Adını hatırlamıyorum şu anda.
Onun önünde arabası dururdu. Herkes evinden kavanozdan veya kaptan gidip Hasan amcadan onun turşusunu alır. Gerçekten turşu yapardı ve evde olmasına rağmen mutlaka Hasan amcadan turşu alınırdı. Niye alınırdı biliyor musun? Hasan amcaya destek olsun diye alınırdı. Vallahi benim rahmetli babam çok mütedeyyin bir adamdı. Ama biz ona layık bir din bilgimiz var. Din bilgimiz var. Hatta Kızıl Minare Camisi'nde müezzin gelmediği zaman İsmail ezan okur musun derdim. Çıkıp ezan okumuştuk. Ama onun ötesine götüremedik. Yani şey olarak yaz aylarında evde büyüklerden işte namaz surelerini öğretmeye çalışanlar falan vardı. Bugün hala bizim bildiğimiz şeyler, namaz sureleri, bilmem ne, işte dualar o günden almış olduğumuz eğitimden buralara gelmiştir. Ama özellikle yani bir din eğitimi almadık ama çok şükür dinin ne olduğunu ailemiz bize öğretti. Dinin insanlara karşılıklı saygı olduğunu, sevgiye dayandığını, hak yememenin, haram yememenin ne olduğunu öğretti. Yolda bulduğun parayı cebine koyma, bir kenara koy, cebine koyarsan uğursuzluk getirir dediği için biz o korkuyla yolda bulduğumuz parayı hiçbir zaman cebimize koymadık. Yolda bulduğumuz fakirin eline su geçirmeye çalışırdık. Bizi dinleyince biz bunları öğrendik. Bizim farklı bir din anlayışımız da yok yani esasında. Bizim derken bize öğretilen bunlardı. Ve de güzel şeyler öğretilmiş meğerse. Güzel şeyler öğretilmiş. Ulaşım için tramvay, genellikle tramvay kullanırdık. Şey olarak, tramvayın gittiği hatlar üzerindeyse eğer, olmasa bile ona en yakın istasyonda, durakta durulur, oradan ötesi yürünürdü. Tramvay bizim için, öğrenciler için çok ekonomikti. 3 kuruştu çünkü. 3 kuruşa binerdik. 3 kuruşa ikinci mevkiye binirdi. 5 kuruş da birinci mevkiydi. Birinci mevki demek ne demek? 2 vagondan oluşurdu tramvay. Öndeki tramvay kırmızı vagonu, arkadaki yeşil vagonluydu. Eğer kırmızı vagona binmişseniz o birinci mevkidir. Farkı nedir? Bir tanesinin koltukları deridir, bir tanesinin koltukları tahtadır. Biri 3 kuruştu, biri 5 kuruştu. Şimdi cebimizde bazen bir 100 para, 2 tane 100 para, bir tane de 1 kuruş olurdu. Bu 6 kuruş yapar. Şimdi siz tramvaya bindiniz, tramvay 3 kuruş. Eğer bir 100 paraya 1 kuruş verirseniz geriye 1 kuruşun üzerine döndürecek parası yok şey. Öyle bir para yok. O para orada kalır. İkinci 100 para kalır için tramvaya binemezsiniz. Şimdi biletçi de son derece babacan, ne olduğunu bilen, verdiğin zaman derdi ki dönüşe param var bakayım derdi. Derdi ki amca 100 para var. Al bu 1 kuruşu derdi. O seni 100 parayı götürür, 1 kuruşu elinde bırakırdı. Yani ya ne güzel şeylermiş bunlar. Hatırladıkça yeniden yaşıyorum. Bilmiyorum sizlere yaşatabiliyor mu anlattıklarım. Birçok şey sırasında 6-7 Vatan Caddesi açılırken o istimlak sırasında bir takım şeyler çıktı. Böyle türbe tarzında, yatır tarzında bazı şeyler çıktı ama bizim için onlar bir şey değil semtimizde. Ama bizim kutsal saydığımız, ziyaret etmiş olduğumuz Ramazan aylarında özellikle ziyaret etmiş olduğumuz yerler vardı. Mesela Hırka-i Şerif'e gidilirdi. Hırka-i Şerif'te gidişte genellikle şeyden sonra, Ramazan'ın 15'inden sonra açılırdı Hırka-i Şerif. Orası bayağı bir kalabalık, bayağı bir şey olurdu, günü bitirirdi. Ondan sonra Kadir geceleri, Kadir günleri cami dolaşma şeyi vardı. Böyle bir arayışı olurdu. İşte teravihi şeyde kıldık. Atıyorum Süleymaniye'de kılmak önemliydi çünkü. Süleymaniye'nin avlusuna bile giremezdiniz. O kadar bir kalabalık olurdu. Yani o dönemde böyle ağır bir din eğitimi yoksa ama insanlar dindardı. Onu altını özellikle kalın çizgilerle çizmek. İnsanlar bayağı dindar ve dinlerini severek yaparlardı. Korkarak değil yaparlardı. Süleymaniye'de teravih kılan, yani oradan çıktıktan sonra Yeni Cami'de de 2 rekat kılalım.
Oradan çıkan birkaç cami böyle dolaşılırsa sevabının fazla olacağı inancıyla insanlar birkaç yeri, çünkü genelde de şey olurdu. Mesela mahallede mutlaka bir amca taksicidir. O gün o taksiyi mahallenin insanlarına angaje eder. Bu ücret karşılığı falan değil yani. Hep beraber dolunur. Arkadaki koltuğa bazen 6 kişi, bazen üst üste binersiniz. Dolaşılır. Bu ziyaretler yapılırdı. Bunlardan bir tanesi de en çok gidilen de yaz ayı, Ramazan'da Hırka-i Şerif'ti. Beşiktaş'ta Yahya Efendi dergâhına gidilir mesela. Ama o uzak olduğu için, biraz da ulaşımı zor olduğu için fazla tercih edilen yerlerden değildi. Bu böyledir. Sıcak yaz aylarında bir de sebil geleneği vardır İstanbul'un. Siz bir şeyin, su satan bir dükkanın önünde dersiniz ki ben sebil açıyorum. Bir masa ve bardaklar konur. Buz gibi gelen der ki sebil diye varır. Oradan geçen susamış olan, terlemiş olan bir bardak suyunu içer. Allah kabul etsin der. Rahmetini okur. Yolundan devam eder. Bu sebil geleneği sık sık yapılırdı. Bu bizim İstanbul'un geleneklerinden bir tanesiydi. Zaten lokma dökmeyi falan söylemiyoruz. Onlar zaten evlerde yapılırdı mutlaka. Onu da yaparken de eğer böyle özel bir ölüm daveti bilmese kesinlikle bir imece usulüyle yapılırdı onlar. Yani şöyle, imece derken şunu kastediyorum. O ev sahibinin o gün o hayvayı veyahut da o lokmayı dökecek gücü yoktur. Mahalledeki komşular, mahallenin genç kızları gelirler eve yardım ederler. Servisine, dağıtımına vesairesine. Böyle bir hayat yaşadık biz. Vatan Caddesi İstanbul'un Aksaray'ın daha doğrusu o tarihte pek anlaşılmayan bir caddesiydi. Niye buraya yapıldı, buna ihtiyaç var mıydı falan diye. Dönemin başvekili Adnan Menderes'in ben buraya Bayrampaşa'ya 100.000 kişilik stat yapacağım. Ulaşımı için bunu yaptım şeklinde bir beyanı, açıklaması veya düşüncesi vardı. Vatan Caddesi'nin açılışı sırasında Menderes o işe çok yapmıştı, önem vermişti. Ben de o tarihte eşofmanlarımı giyip o açılan yol üzerinde sporda yarar ya, nefes açmak için koşarsınız. O koşularımı yapardım. Birkaç defa o 73 plakalı aracıyla orada şantiyede geldiğini gördüm. Yapıldıktan bir süre sonra çok uzun süre daha doğrusu o cadde boş kaldı. Yani kullanılmadı bile. Çünkü ulaşılacak, gidecek bir yer yoktu. Bugün orada trafik sıkışıyor. Millet Caddesi de onun yanındaki Millet Caddesi tam Muratpaşa Camisi'nin bir özelliği var. Daldan dala geçiyoruz. Muratpaşa Camisi'nin bir imamı vardı. Sarı imam. Teravih namazlarını hatimle kıldırırdı. Bütün camiler levhalar dolu. Yani Muratpaşa Camisi'nin orada ancak bir saf veya yarım saf olurdu. Kimse gitmezdi. Eskazar'a giderseniz savura zor çıkardınız. Onu da Muratpaşa Camisi'nin yanındaki cadde de Millet Caddesi'dir. Şimdi Beyazıt Meydanı'nın eski halini bilenler size anlatmıştır mutlaka ama Beyazıt'ın önünde, Üniversitesi'nde öyle muhteşem bir meydan vardı ki ortada bir havuz. O da bayramlarda şenlik yapılan yerlerden bir tanesiydi. Onu da unutmadan söylemek lazım, hakkını verelim. O havuz ışıklandırılır, fıskiyeleri vardır vesaire falan. Muhteşem bir havuzdur orası. Oradan hatta Beyazıt'a kadar olan gelen tramvaylar oradan tur atar, geriye döner. Veyahut da oradan sağ saptığı zaman da Edirne Kapı hakkına, Vezdeciler üzerine Edirne Kapı Saraçhane oraya giderler. Şimdi Menderes çok meraklıydı. Bütün arzusu Beyazıt'tan bakıldığı zaman Aksaray görünsün istiyormuş. Orası ciddi bir yokuştu çünkü. Hatta tramvayı oraya inerken Koska'da, üniversitenin orada durur. Batman iner. Tekerleğinin altına böyle pabuç tarzında bir demir vardı. Onu koyar. Ondan aşağı iner. Ciddi yokuştu orası. Oradan Beyazıt'tan bakıldığı zaman Aksaray Meydanı'nı görülsün diye
Beyazıt Meydanı'nı maalesef yıktılar ve bugünkü hale getirdiler ki o benim için içimi acıtan şeylerden bir tanesi. Çünkü eski güzelliğini bildiğim için bunları söylüyorum. Belki ben şehir plancısı değilim. Benim mesleğim değil. Ama başka bir şey yapılabilirdi. Bana göre yapılırdı. Çünkü o işe el atan şehir plancısı değildi o tarihte. Bunun ızdırabı acısıdır diye düşünüyorum. Vallahi şimdi Vatan Caddesi'nin açılması için öncelikle o çevrede büyük istimlaklar yapıldı. İnsanların evleri dağıldı. O insanlar Aksaray'ı terk ettiler, Fatih'i terk ettiler. Muhtelif yerlere gittiler. İşte kimisi Kuzguncu'ya taşındı, kimisi Kadıköy'e gitti, kimisi Kartal'a taşındı. İnsanların evleri ve şaka değil orada meşhur Türk edebiyatına geçmiş bir Sülüklü Mahallesi vardır mesela. Sülüklü yok oldu. Sülüklü Mahallesi orası yok oldu. Meşhur bir Simitçi Şakir Sokağı vardır. Simitçi Şakir Sokağı yok oldu. Bunlar hep Aksaray'ın kültür sokakları, yani bilinen sokaklarda. Kültür derken bir özelliğinden dolayı değil, insanların bir arada olduğu, yapmış olduğu, işte berberinin, kahvesinin, ne bileyim olduğu yerde. Gerçi mahalle arasında fazla dükkanlar olamazdı. Alışveriş için daima merkezi Aksaray'dan az önce tarif etmiş olduğumuz Turşucu Ziya'nın veyahut da Ordu Caddesi'nin başlangıcındaki parkın karşısındaki dükkanlar revaçta dükkanlardı. Pazarın etrafındakiler. Vatan Caddesi'nin açılması İstanbul'un halkının dağılmasına sebep oldu. İstanbul, Aksaray'ın kültürü o zaman bitti bana göre. Şimdi Millet Caddesi'nin üzerinde bugün adı telaffuz edilmeyen bir durak var. Taşkasap. Belki duymadınız. Taşkasap sonra Fındıkzade oldu. Taşkasap diye bir semt vardı. Orada güzel, temiz binalar vardı cadde üzerinde. Orada bir kasap vardı. Kasap mermerli olduğu için o semte adını vermiş. Tramvay durağının adı da zaten Taşkasap'tı. Dolayısıyla o kalktı. Onun biraz ilerisi şeye kadar bıraktı. Fındıkzade oradan meydandan başlar. Koca Mustafa Paşa'ya kadar devam eden bir park lokasyondur. Orada yeni 1960 dış cephesi BTB'lerle süslenmiş, apartman olmaya özenmiş binalardan yeni bir semt yaratıldı. Ama hatta Millet Caddesi'nden önceki Fındıkzade zaten bilinmezdi. Taşkasap'tan sonra Çapa gelir. Çapa'nın sağ tarafında öğretmen okulu. Biraz daha gidersiniz. Guraba Hastanesi. O zamanki Çapa Tıp Fakültesi değil. Guraba Hastanesi. Guraba Hastanesi'nin arkası da Vakfı Kur'an'ın arkası da altı daha doğrusu Çapa top sahasıydı. Yani bunların hepsi o istimlaktan yok oldu.